kalbimizi, hissiyatımızı başka şeylere feda etmeden Allah'a sunmamız lazım. Şimdi bir kişi bir eş adayını tanıyınca, kalbi de ısınınca ne yapıyor? Kalpte diyor başka birine yer olmaz bundan sonra. Bu sadakatin göstergesi değil mi? Göstergesi. Allah'a sadakat nasıl olacak? Aynı şekilde Allah'ı biraz daha anlamaya başladıkça ya Rab bu hisler, bu kalp, bu beden artık olmaz başka yerlerde kullanılamaz. Bunların kullanım alanı senin yolun olması gerekir demek, hakikatin karşısında delikanlıca durmanın ifadesi olur. Hayatta bizim alışkanlık haline getirdiğimiz algılarımızı yıkmanın zamanı geldi, geçiyor. Çünkü bu alışkanlık haline getirdiğimiz bu algılar çoğu zaman bizim farkındalıklarımızın önünü tıkıyor. Bir şeyin farkındalığına varmanın önünü tıkayan şey neymiş? Bu alışkanlık haline getirdiğimiz algılarımız. Bizler birçok zaman bir maddenin, bir eserin ya da bir olayın hakikatine sırf bu alışkanlık haline getirdiğimiz algılardan dolayı yabani kalıyoruz. Yani olayın hakikati ne? Bu eserin hakikati ne? Bu eşyanın hakikati ne? Bu yaşadığım olayın hakikati ne? Bunlara karşı yabani kalıyoruz. Dolayısıyla bunun üstesinden gelebilmek için ne yapmak gerekiyor? Alışkanlık haline gelmiş olan bazı algılarımızı yıkmak gerekiyor. Onları değiştirmemiz gerekiyor. Biz alışkanlık haline gelmiş, ülfet olmuş bu algılarımızı kırabilmenin yolu Kur'an'ın öğretileriyle. O Kur'an'ın öğretileri içerisinde bizim hastalıklı ve hasarlı bu algılarımızın tedavisini yapacak doneler var. Hem de oldukça fazla doneler var. Biz Risale-i Nur'ları okuyoruz Kur'an anlamak için. Dolayısıyla Risale-i Nur da Kur'an'ın hakikatlerini bir bir ele alırken tam işte bu alışkanlık haline gelmiş olan algılarımızın düzeltilebilmesi, tedavi edilebilmesi için bir hekim vazifesi görüyor. O yüzden biz Risale-i Nur'un Kur'an'ı anlayabilmek adına bu kadar çok üstünde durmaya çalışıyoruz. O hakikatleri irdeleyebilmek adına. Şimdi bize ait olan bir algıdan bahsedelim mi? Beraber isterseniz gidelim. Ben size sorayım. Basit bir soru bence. Zengin mi fakire para verir, yoksa fakir mi zengine para verir? Zengin fakire para verir. Peki güçlü mü güçsüze yardım eder, yoksa güçsüz mü güçlüye yardım eder? Güçlü güçsüze yardım eder değil mi? Bu bizim basit, alışılagelmiş bir algımız, doğru mu? Peki biz bir yerde bir fakir gencin zengin birine para verdiğini görsek ne düşünürüz? Şunu deriz: bu para bu fakirin olamaz. Biz bir yerde zayıf birinin güçlü birine arka çıktığını, ona yardım ettiğini, göğsünü ona gere böyle onu koruduğunu, himaye ettiğini görsek ne deriz? Bu güç bunun değil deriz ya, arkada başka bir şey var deriz. Güçsüz bulutlar tüm yeryüzüne su bırakıyor. Garip gelmiyor mu? Yani bulut ile yeryüzünü kıyas edecek olduğumuzda bulut yeryüzüne göre güçsüz, zayıf. Ama baktığın zaman denizleri bile suluyor. Zayıf olan otlar güçlü olan hayvanları yardımına yetişiyor, besliyor. Halbuki baktığın zaman hayvan ota göre daha kuvvetli. Hatta ve hatta zayıf olan hayvanlar da bize ne oluyor? Yardımcı oluyor gıda, besin olarak. Şimdi algılar farklıymış demek ki. Zayıf birisi acaba güçlü birisine hizmet eder mi? Yoksa güçlü birisi mi zayıf birisine hizmet eder? Güçlü biri zayıf birisine hizmet eder. Yanlış cevap. Zayıf birisi güçlü birisine hizmet eder. Güçlü zayıfa hizmet eder mi? Bir yerde bir padişah tutup da halktan birisine bizzat gider mi? Halktan birisi normalde gider padişahın yanına. Peki bir soru daha ekleyeyim. Güneşi patlatmak mümkün müdür? Bir soru daha ekleyeyim. Güneşi su ile söndürebilmek mümkün müdür? Neden? Tonlarca su lazım. Tonlarca su lazım. Tonlarca suyun da olsa söndürebilmek mümkün müdür? Eğer ki güneşin enerjisi bizim dünyada bildiğimiz, keşfedebildiğimiz o kimyasal reaksiyonlar sonucu çıkan ateş ile olmuş olsaydı o enerji, evet, su ile söndürebilmek mümkün olurdu. Biz dünya içerisindeki en büyük bombaları, ne onlar? Atom mu, hidrojen mi? En büyük bombaları da kullanacak olsak, eğer ki bu bombaları biz güneşe ulaştırabilseydik ve onu hacmine yetiştirebilseydik, güneşi patlatmak mümkün olurdu. Hem patlatamıyorsun hem söndüremiyorsun. Neden biliyor musunuz? Çünkü güneşin içerisinde çıkan enerji, güneşin kendi kütlesi çok fazla ağır olduğu için artık merkezindeki ağırlık o kadar çok fazla, orada bulunan hidrojen atomları o ağırlık ile birlikte sıkışarak bir araya gelip füzyon denilen reaksiyonu gerçekleştirmek durumunda kalıyor. Ve bu füzyon ile helyum ortaya çıkıyor ve bu parlamalar, bu enerji o şekilde ortaya çıkıyor. Yani bizim bildiğimiz bir kimyasal, aslında sonradan keşfettiğimiz ama bildiğimiz bir kimyasal olmadığı için biz bunun önüne su ile geçemeyiz. Güneş o kadar ağır, güneş o kadar kuvvetli. Şimdi tekrar sorayım.
Zayıf birisi mi kuvvetli birisine hizmet eder? Yoksa kuvvetli birisi mi zayıf birisine hizmet eder? Bizim algımıza göre zayıf, kuvvetli birisine hizmet eder. Patron tutup çalışana hizmet ediyor mu? Etmiyor. Ama dünyanın 1.300.000 katı büyüklüğünde ve daha demin bahsettiğimiz gibi kendi kütlesi artık o kadar ağır ki ondan dolayı patlamalar ile enerji çıkmasına gördüğümüz güneş sana bana hizmet ediyor. Çok farklı değil mi? O zaman daha demin şunu demiştik ya, şayet fakir birisi zengine para veriyorsa bu onun parası değil. Arkada başka biri vermiştir ona demiştik. Doğru mu? Taşıyıcılık yapıyordur, nakliyecilik yapıyordur. Onu söylemiştik. Eğer ki güçsüz biri, güçlü birine kuvvet bakımından göğüs geriyorsa bu onun kuvveti değildir. Onun arkasında başka bir kuvvet vardır demiştik. Algılarımız değişmeye başlamıştır. Şimdi hacimli, kütleli bir şey zayıf bir şeye hizmet ediyor. Demek ki onun da arkasında başka bir icraatçı, başka bir kuvvetinin karşısında ona bu hizmeti gördürerek boyun eğdiren başka bir bileşenin olması lazım. Şimdi demek oluyor ki kendimize bakalım. Bizler yani insan mı daha kuvvetli yoksa güneş mi? Hava mı, rüzgar mı? Hangisi daha kuvvetli? Kainat mı daha kuvvetli, insan mı daha kuvvetli? Hangisi daha kuvvetli? Baktığın zaman kainat daha kuvvetli gibi duruyor. Bütün kainatı içindeki sistemler her biri insana hizmet ediyor. Demek bunun perde arkasında başka bir bileşen olması lazım. Dolayısıyla bizim ülfet dediğimiz yani alışkanlık haline getirdiğimiz bazı algılarımız var. Hayatımızın içerisinde biz bunlardan sıyrılamadığımız için kainat içerisindeki gözümüzle okuyacağımız ayetleri okuyamıyoruz. Esas problemimiz tam buralarda başlıyor. İşte dedik ya Risale-i Nur da aslında Kur'an'ın bu ilaçlarını bir hekim gibi bizlere sunuyor. Diyor ki bak bunları geçin. Şimdi bak hemen onu diyecek Üstad Hazretleri. Diyor ki bakınız. Görüyorsunuz ama bakın, iyi bakın. Dikkat edin. Boşuna demiyor o kelimeyi. Bir vurgu var yani. Direkt konuyla da başlayabilir. Bakınız demeyebilirdi yani. Direkt aziz kardeşim diye başlayabilirdi ama öyle başlamamış. Bakınız. Niye böyle söylüyor? Zahirde gördüğümüz ne var ise aslında onun bir cihette hakikatini gizliyordur. Ne demek bu? Bu nedir? Kalem. Bak gördüğünüz kalem. Bunun kalem olduğunu ifade etmek, bunun hakikatini ifade etmek olur mu? Olmaz. Bunun hakikatinde ne var biliyor musunuz? Şu var. Bu kitapları milyonlarca satan bir yazarın son kitabını yazdığı kalem deyince bak hakikati farklıymış bunu dersin. Bu nedir abi? Telefon diyorsun. Ama bunun hakikati içerisinde sadece telefon mu var? İnternete bağlanabiliyorsun, mesaj atabiliyorsun, ses kaydı yapabiliyorsun vesaire vesaire. Demek ki bize görünen şeyler aslında o ilk zahiri gördüğümüz ile hakikatini biz anlayamıyoruz, göremiyoruz. O yüzden Üstad Hazretleri bakınız diyor. Mesela dedik ya biz bir yazı görüyoruz. Yazı neyi gizler? Ya burada bir yazı var dersin ama manayı hemen anlayamazsın. Bakarsan anlarsın. Biz bir yerde bir annenin evladının başını okşadığını görüyoruz. Bak gördüğümüz sahne bu. Bu gördüğümüz neyi gizledi? Arkadaki şefkati ifade etmemizi gizledi. Mesela biz sütü görüyoruz. Ne diyoruz? Ya beyaz, akışkan bir sıvı gördüm diyoruz. Sütü görüp bunu ifade etmek, onun içerisinde muhteviyatında bulunan birçok minerali, besleyici özellikteki bileşenlerin hakikatini ifade etmemizi sağlamadı. Yani ilk görünen şey onun hakikatini gizliyor. Biz baktıkça bunu görebiliyoruz. Bakmak var, bakmak var. Bazı alışkanlık haline getirdiğimiz algılarımız var. Bu algılarımızı tedavi edemezsek bizim bu imana bakan meselelerde gördüğümüz ile baktığımız şey aynı olmayacak. Dikkatle baktığımız zaman o alışkanlık hale gelmiş olan algıları yerini değiştirmeye başlayacağız. Ülfetten kurtulacağız. İman ile ilgili meselelerde başka şeylerin, başka manaların bizlerde açılmasını yani inkişaf etmesini yolunu açmış olacağız. O yüzden önemli. Başlayalım. Şimdi neye bakacağız ona bakalım. Bismi Sübhanehu. Mesnevi Nuriye 9. lema. Bakınız, alemi arz ve bütün cüz'iyat üstünde hatem-i ehadiyet bulunduğu gibi dağınık neviler ve muhit unsurlar üstünde de aynen o hatem-i ehadiyet bulunur. Daha önceki derslerde biz üstünden geçmiştik. Yine bir hatırlayalım. Mesela cüz ile kül neydi? Cüzi ile külli neydi? Bayağı konuşmuştuk. 2 ders konuştuk hatta bunları. Cüz, kül şuradan aklınıza kalır. Kur'an kaç cüz? 30 cüz. Demek ki kül ile cüz arasında aitlik var. Yani onun uzvu gibi, onun bir parçası gibi. Mesela insana kül diyecek olursak kolu onun bir cüzü, bir parçası. Gözü onun bir parçası, ayakları onun bir parçası. Cüzi küllide ise
aslında şahs-ı manevi gibi düşünün. Tür mesela. Demiştik ya, mesela külliye orkalar diyelim. Yani katil balinalar. Bunlar bir külli ise tür. Onlardan bir tanesi, hatta Özgür Veli demiştik değil mi? Çocukluğumuzun filmi. Özgür Veli. O ise onun küllisi. Bir ferdi. Cüz-i küllide mesela aynı ismi kullanabiliyorduk ama cüz külde aynı ismi kullanamıyorduk. Yani buna Fatih diyemezsin. Ama Özgür Veli'ye de katil balina diyebiliyorsun. Aklınızda öyle pratikçe kalsın. Birincisi bu. Cüz, kül, külli, cüzi. Risale-i Nur külliyatı 14 kitaptan oluşuyorsa Mesnevi Nuriye ne oluyor onun? Cüzisi oluyor. Çünkü ona da biz risale diyor muyuz? Diyebiliyoruz değil mi? Bak bu da farklı oldu. Burada Üstad Bediüzzaman Hazretleri yine bir iki kavram daha ifade etti. Onları da konuşalım. Sonra cümleyi bir tahlil etmeye çalışalım. İki kavram var. Ne o? Vahidiyet, ehadiyet. Çok önemli. Vahidiyet, ehadiyet. Neydi? İkisi de birliği ifade ediyordu. Yani ikisi de bir demek aslında. Ne fark vardı? Şu fark vardı. Burada bir güneş vardı. Önümde de bir deniz vardı. Ben denizdeki bütün aydınlığı görüyorum. Diyorum ki bu denizin bütünü aydınlıksa o zaman bir güneş olmak durumunda diyorum. Bu vahidiyet. Yani bütününde güneşin birliğini görmem. Bu vahidiyet. Aynı şekilde sahile vuran dalgalardan oluşan kabarcıklar içerisinde de bakıyorum. Her bir kabarcığın içerisinde bir parıltı var. Güneş var. Diyorum ki her bir parıltının içerisinde de var olan bir güneş bu kabarcıkların kendisine ait olamaz. O zaman bunların her biri yine bir güneşi işaret ediyor derim. Bu da ehadiyet olur. Ama kimi kabarcık küçücük, kimi kabarcık biraz daha büyük, kimisi köpük gibi. Yani her birinde ona özel kendini ne yapıyor güneş? Tecelli ettiriyor. Buna da ehadiyet tecellisi diyor. Bütünündeki tecelliye vahidiyet, hususi tek tek her bir damlasına tecelli göstermesine ise ehadiyet diyoruz. Burada bulunan bütün arkadaşların kendisine has her birimizin neyi var? Aynı yerde gözleri, arada burnu, ağzı her birinde olduğu için bu vahidiyettir. Ama her birimizin sadece kendine has, özel, hususi verilmiş olduğundan dolayı bu da ehadiyetin tecellisidir. Bunu Allah'tan başkası veremez dediğinde bu da ehadiyetini ifade eder. Devam ediyoruz. Cümle diyor ki alemi arz ve bütün cüziyat üzerinde hatemi ehadiyet diyor. Yani bütün yeryüzü ve onun üstünde cüziyatlar üzerinde hatem ehadiyet. Ama biz daha demin bütün denizde gördüğümüz tecelliye ne demiştik? Vahidiyet. Ama burada alemi arz diyor. Nasıl olacak? Bütün alemi arz üzerinde ve cüziyat üzerinde hatem-i ehadiyet. Burada kasıt şu. Alemi arzın her bir parçasında aslında. Alemi arz üzerindeki her bir parçada neyi görüyoruz biz daha deminki izahta da anladığımız gibi? Allah'ın ehadiyet mührünü. Hususta birliğine. Bulunduğu gibi dağınık neviler ve muhit unsurlar. Muhit unsurlar kapsamış. Her birini kapsamış olan unsur deyince aklınıza elementler gelebilir. Anasır, unsur kelimesi geçiyorsa iki şey akla gelebilir. Bir, elementler. Bizim dediğim yapı taşlarımız, atomlarımızda bulunan. İki, hava, ateş, su, toprak. Bunlar da yine unsurdur, anasırdır. Burada elementler aklımıza gelecek. Dağınık neviler ve muhitler üstünde de aynen o hatemi ehadiyet görünür diyor. Ne demek istiyor? Her bir yana dağılmış olan o unsurların gördüğü vazifeler bize perde arkasında dikkatli bakacak olursak Allah'ın her birisinde tevcih ettiği, teveccüh gösterdiği kendine ait bir birliği, ehadi bir birliği bizlere gösterecekler diyor. Açacak şimdi. Ne demek istiyor? Devam edelim. Evet, bir tarlaya tohum ekilmesinden anlaşılıyor ki o tarla tohum sahibinin mülküdür ve o tohum da o tarla sahibinin malıdır. Yani o buna, bu da ona şehadet ediyorlar. Basit bir ifade değil mi? Basit bir ifade ama mantıkta ciddi bir çıkarım yani. Çift gereksinim var. Ne demek? İki abi senle bir gün yolda yürüyoruz, hayal et. Yolda yürürken bir yerde bir inşaata denk geliyoruz. Ben de sana diyorum ki bu inşaatın olduğu arsa Mustafa'nın arsasıydı. İnşaata da o başladı diyorum. Sen de bakıyorsun, vay be diyorsun, Mustafa'ya bak sen. Ne güzel inşaata başlamış. Peki bana der misin ki madem inşaat onun da bu kiremitler, bu piriketler kimin? Der misin? Demezsin değil mi? Dersin ki yani bunu sormaya gerek mi var? Abi sor diyorum ya. Ya Fatih saçmalama. İnşaat kiminse malzeme onundur. Ya da tam tersten gidelim. Yine aynı inşaata denk geldik. Ben diyorum ki abi bak
Bu gördüğün inşaatta var ya, şu kolonları Mustafa döktü. Bu inşaatın malzemesini Mustafa aldı, Mustafa örüyor. Boruları Mustafa çekiyor desem. Sen inşaatın kime ait olduğunu bilir misin? Bilirsin. Dersin ki Mustafa ne güzel bir inşaata başlamış dersin. Aynı bunun gibi. Üstad Hazretleri diyor ki bir yerde bir tarla gördünüz. Tarlaya da tohumlar saçılmış. Şu net ve kesindir. Tarla kiminse üstündeki tohum da ona aittir. Tersten bakalım. O üstünde gördüğünüz tohumların kime ait olduğunu bilirseniz dersiniz ki bu tarla da ona aittir. İkisine gidiyor. Bunlar birbirine ne yaptı? Aslında şehadet etti, işaret etti, gösterdi yani. Bunu ifade etti. Şimdi devam ediyoruz bak. Kainat içerisinde bu olaya bakacağız. Dağınık unsurları unutmayın bu arada. Dedi ya, dağınık unsurlarda hatem-i ehadiyet vardır ve bir örnek söyledi Üstad Hazretleri. Devam ediyor, kopmuyor. Kezalik kainattaki masnuat tohum gibidir. Ne tohum gibiymiş? Kainat içerisinde gördüğünüz her bir sanatlı eser o tarladaki tohum gibi. O zaman kainat ne oldu? Tarla oldu. Alem ve anasır da tarla gibidir. Allah Allah. Her bir sanatlı eser dedi Üstad Hazretleri. Aynı bu önceki önermedeki gibi bir tohum gibi. Ve bu alemde bir tarla gibi. Şimdi biz çok derslerde mevcudat üzerindeki sanatı hep tefekkür ediyoruz, düşünmeye çalışıyoruz ve aklımızın almadığı noktalarda sanat eseri olduğunu hep konuşuyoruz. Sineği konuştuk, arıyı konuştuk, kargayı konuştuk, öyle ya, konuştuk. Şimdi şunu konuşmadık. Buradaki örnek ile birleştirecek olursak, madem bunlar bir tohum, bunlar hangi tarlada ekiliyor? Bunların her biri ayrı ayrı tohumsa, sanat barındıran her bir mahlukat bir tohumdur dedi Üstad. Peki nerede bunlar ekiliyor? Bu kainatta. Şimdi bakıyorsun gökyüzü bir tarla olmuş, yıldızlar o tarlanın birer tohumu olmuş. Oraya ekilmiş onlar. Bak sanatı oraya ekmiş. Sanat var mı yıldızlarda? Allah Allah. Yeryüzü bir tarla olmuş, içindeki masnuat bu tarlanın birer birer tohumu olmuş. O sanatlı eserler. Denizler ayrı bir tarla olmuş, balıklar, balinalar ve diğer deniz canlıları o kadar çok fazla tür var ki. Onların her bir oranın tohumu olmuş. Oraya ekmiş onları. Dağlar bir tarla olmuş. Ağacı, çiçeği, otu onları da hep oraya ekmiş. Ağaç dağa kıyasla bir tohum iken kendi meyvesine kıyas ile ona bir tarla olmuş. Armudu, şeftaliyi, eriği bütün o tohumları da ona ekmiş. Peki bizim kaidemiz neydi? Tohum kiminse tarla onun olacak arkadaş. Kimse kendi tarlasına tohum ekilmesine müsaade etmez. Dolayısıyla bu ders neyi ifade ediyor biliyor musunuz? Tevhidi, birliği ifade ediyor. Kimse bir ikinci kişinin kendi tarlasına tohum ekmesine müsaade etmez. Kan çıkar. Hatta eskilerde şey bile vardı. Yani bırak senin tarlana ekmesin, senin evinin önüne ev yapması bile büyük problemdi. Yani bırak senin arsana, tarlana tecavüz etmesini. Kimse müsaade etmiyor. Demek ki kimse kendi tarlasına bir şey ekilmesine müsaade etmiyorsa, madem öyle bu gökyüzü, bu yeryüzü, bu denizler, bu dağlar, bak bunlar her biri tarla hükmüne geçti değil mi? Bu ağaçlar kime ait arkadaş? O balıkları, o ağaçları, o yıldızları oralara kim tohum olarak ekliyse, yani onların sahibi kim ise o tarlaların da sahibi o olmak zorunda. Madem öyle, bütün kainatın ve elementlerin sahibinin Allah olduğu ispat edilirse, içindeki mahlukatın sahibinin de Allah olduğu net olarak ortaya çıkacak mı? Tersten gidelim. Bütün bu masnuat dediğimiz tohumların sahibine eğer Allah olduğunu ispat edilirse, bu alemin sahibi, bu alemin halıkı, bu alemin yaratıcısının da Allah olduğunu ispat etmiş olacak mıyız? Olacağız. Çünkü tohum kiminse tarla onun. Tarla kiminse tasarruf ona ait. Başka kimse gelip de orada tasarruf edemez. Tohumu sarf edemez. Devam edebiliriz. Her iki tarafın lisan-ı halleriyle ettikleri şehadete göre masnuat ile alem-i anasır, yani tohum ile tarla ve muhit ile muhat hep bir sani vahidin yedi tasarrufundadır. Muhit ile muhat ne demek? Muhit kapsayan demek. Muhat kapsanmış olan. Her iki tarafın yani hem tohum hükmünde olan varlıkların hem de tarla hükmünde olan alemin dedik, gökyüzü, yeryüzü saydık ve unsurların kendi dilleriyle yaptıkları şehadete göre şunu diyorlar. Benim sahibim bu kainatın da sahibidir. Çünkü ben bir tohumum, bu kainat ise bir tarla. Dolayısıyla bana kim sahiplik ilan edecekse bu kainata sahip olması lazım diyor. Bu kitap kimin? Bediüzzaman Said Nursi'nin. Şimdi
Bu kitap kimin ise içindeki kelimeler de ona ait olmak durumunda. Şimdi Nuri Hoca çıksa dese ki ya olur mu? Bu cümle bana ait, benim cümlem, benim kelimem dese o zaman kardeş madem öyle bütün kitaba sahip olman lazım. Var mı öyle bir iddian? İlme sahip olman lazım. Var mı öyle bir iddian? Buradaki hatıralara sahip olman lazım. Var mı öyle bir iddian? Yok. Yani onlara ihata edemiyor ya, muhitlik ifade edemiyor ya. O zaman bu kitaba sahibim diyemezsin. Kainat kitabı diyoruz. Bu kainat kitabı içerisinde birçok kelimeler var. Birçok sözcükler var. Hem de nasıl kelimeler? Sanatlı yapılmış kelimeler. Hem de birbirine hiç benzemeyen kelimeler. Orası da efsane bir olay değil mi? Enteresan bir olay. O kelimelere kim sahiplik iddiasında bulunacaksa o kitabın da bir bütün sahibi olması lazım. O kitabın içerisinde, neresinde, hangi kelime var bir bilmesi lazım. Allah aşkına Allah'tan başka bu aleme sahip olabilecek kim var? Hangi kudret var? Hangi ilim var? Hangi irade var? Şu kitabın sahibi, bu kelimelere sahibi dedik ya. Niye biliyor musunuz? Bu kitabın içerisine bu kelimeleri sıralama iradesini göstermiş. İlmini göstermiş. Gören bir yazar olduğunu yazarak göstermiş. Aynı bunun gibi. Madem öyle bu kainat içerisindeki en küçük bir mahluktan tutun. Mesela sineği çok dile alıyoruz ama sinek gerçekten bir şey ne kadar ufaklaşırsa ondaki o hayret vericilik o kadar artar. Sanat kendini o kadar büyük gösterir. Mesela hatırlarsınız cep telefonları ilk başta çıktığında kalas gibiydi. Ama ne kadar çok zaman içerisinde küçüldü. İçindeki özellikler arttı. Kamera taktılar, ne bileyim başka özellikler eklediler, Bluetooth eklediler, şunu eklediler. Hem küçüldü hem bunlar eklendi ya sanatı büyüdü. Değeri arttı. Şimdi sinek de öyle. O yüzden sinek çok ibret verici bir kelime. Şimdi bu kainat kitabı içerisinde sinek gibi bir kelimeye bakıyorsun. Diyorsun ki ey sinek seni kim yarattı? Sinek haliyle diyor ki bendeki bu sanatı ancak ve ancak bu kainat tarlasının sahibi kim ise o yarattı. Başka biri bende tasarruf edemezdi. Çünkü ben bir tohumum, bulunduğum tarla bu alem, bu kainat. Dolayısıyla bu alemin, kainatın, tarlanın sahibi benim de sahibimdir diyor. Devamında devam edecek zaten Üstad Hazretleri. Demek edna bir mahluka yapılan tasarruf hakiki ve zayıf bir mevcuda edilen tevcih-i rububiyet, alem ve ana sır gabza-i tasarrufunda bulunan zata mahsus olduğu gibi herhangi bir unsurun da tenvir ve tedbiri bütün hayvanat ve nebatatı gabza-i rububiyetinde tutup terbiye eden aynen o zata mahsustur. Tohumda tasarruf edebilmek için tarlanın sahibi olmak gerekir. Peki tarlada tasarruf edebilmek için bu sefer de tohumun sahibi olması gerekecekti. Alem ve unsurlar tarla, mahlukat ise, yaratılmış ne var ise onlar da tohum. Edna dedi değil mi? Edna. Yani küçük. Daha demin de konuştuk. En küçük bir mahluk. Mesela bir arı, bir sinek, bir kuş, bir böcek. Yahu bunların her birine baktığınızda bir çiçeğe bakın mesela. Her birine ayrı ayrı baktığınızda bunlara yapılan tasarruf, yani onlara sarf edilen bir sanat var. Onlara tevcih edilen, yani onların üstüne yönlendirilmiş olan bir rububiyet, bir terbiye var. Sanatıyla onları terbiye etmiş. Kudretiyle onları ayrı bir terbiye etmiş. Rızıklandırmak ile onları ayrı bir terbiye etmiş. Tevcih edilmiş, onlara yönlendirilmiş. Kudretiyle onları ayrı bir terbiye etmiş. Hayat vererek onları ayrı bir terbiye etmiş. Bütün kendisine ait tasarrufu hep sineğe, arıya, börtüye, böceğe, kuşa, çiçeğe sarf ediyor. Allah Allah. Kalmıyor onları terbiye ederken verdiği teçhizatı onlara nasıl kullanacağını da öğretiyor. Karıncaya verdiği antenleri nasıl kullanacağını biliyor karınca. Muallimlik de etmiş. Sineğe taktığı kanatları sinek nasıl kullanacağını, arı ise nasıl kullanacağını biliyor. Aynı şekilde kullanmıyorlar. Çok enteresan. Biliyorsunuz arı ısı ayarlamada bile kanatlarını kullanıyor. Sineğin öyle belki bir özelliği yok. Kuşun hiç yok. Kuş daha farklı şekilde kullanıyor kanatlarını. Her birine ayrı ayrı muallimlik etmiş. Bu da bir rububiyet. Her birine verdiği bu sanatları işlemiş. Bir de bunları şunu da eklemek lazım. Her birinde unsurları kullanmış. Sineği yaratırken unsurları kullanıyor. Kuşu yaratırken elementleri kullanıyor. Çiçeği yaratırken elementleri kullanıyor. Börtü böceği yaratırken elementleri kullanıyor. İlkeri yaratırken elementleri kullanıyor. Ama her birinde çok enteresan ayrı özelliklerle kullanıyor, ona göre de terbiye ediyor. Rububiyetini o şekilde ona yönlendiriyor. Tevcih ediyor dedi ya, bak burası çok önemli. Madem öyle, o mahlukatlar içerisindeki o sanat kime aitse o unsurlar da ona ait olmaktadır. O unsurlar kime aitse
Bu ana asır alemi de ona ait olmak zorunda. Biz ona la ilahe illallah diyoruz işte. Bak sende de aynı unsurları kullanmış. Sendeki sanatı farklı. Sanatını tevcih ettirmiş. Sonsuz bir sanat ilmi var. Allah Allah bitmiyor. Her birimizde ayrı ayrı. Her bir mahlukatta ayrı ayrı. Otunda, çiçeğinde, ağacında, dağında, taşında. Ben böyle dağlık yerlere gidiyorum. Gittiğim zaman şaşırıyorum ya. Diyorum ki yani şimdi çıkıyoruz öyle alelade çıkıyoruz da bakıyorum böyle diyorum ki Allah Allah bana şey gibi geliyor. Ya kaya işte. Kayaların üstünde yeşillikler bitirmiş. Biz bunu bir mekan içerisinde kayalık üstünde orijinal yeşillik görünce biz buna vuruluyoruz ha. Ne kadar güzel bir şey yapmışlar. Farklı. Halbuki her yer öyle. Niye biliyor musun abi? O mekanda gördüğün kaya üstündeki yeşillik sana aslında orijinalini hatırlatıyor. Orijinal daha güzel çünkü. Senin ruhun ona vuruluyor. Şimdi dağa taşa çıkarken ben bunu görüyorum sürekli. Kayaların üstünde ağaçlar çıkmış, çamlar çıkmış. Yeşillik, otlar bitmiş. Bir de kaya var. Dağa tırmanıyorum. Dedim ki yani böyle basit bir şeymiş gibi geliyor da dedim ya bir dağa insanlar olarak toplansak, kudretimiz yetse, gücümüz yetse desek ki biz bir dağ yapacağız. Orijinal bir dağ. Kendimizden. Rakımı da 700-800 rakım olsun. Öyle yüksek bir dağ. Ne masraf çıkar abi? Ne ağacı yapabilirsin, ne otu yapabilirsin kendi sıfırdan. Ne de kayayı ortaya çıkarabilirsin. Bir dağın masrafına bakın. Allah o geniş hazinesini sanatıyla birlikte vermiş, tevcih etmiş. Diyeceksin ki bu güzel, gözümde resim gibi görünen dağı ve üstündekileri kim yaratmışsa bu kainatı da o yaratmıştır. Çünkü aynı unsurlar ile o sanatını konuşturuyor. Dağınık unsurlar ama baktığın zaman muhat oluyor değil mi? Toplamış bir yerde Nuri'yi çıkarmış ortaya. Bir yerde toplamış Mahsum'u çıkarmış. Bir yerde toplamış Firavun faresi çıkarmış. Aynı unsurlarla. Çeşitliliğe bak. Bu unsurların sahibi kimse Firavun faresinin sahibi o. Oraya ekmiş. Nuri'nin de sahibi o. Nuri'ye ekmiş aynı unsurları. Bu kainatın da sahibi o. Çok önemli nokta kudretini, ilmini, sanatını, iradesini bunların her birisini her bir bireyde, her bir kelimede, her bir tohumda ayrı ayrı işliyor ve tarlaya ekiyor. Ne hangi tarla? Bu alem tarlasına ekiyor. Alem kiminse, kainat kiminse Burhan da onun. İşte Hatem-i Tevhid dediğimiz budur. İşte tevhid hatemi yani Allah'ın birliğinin imzası tam bu oluyor. Allah'ın birliği nedir? İşte imzası budur. Bak çok basit bir önermeydi değil mi? Tohum kiminse tarla onun. Tarla kiminse tohum da onun. Bu çift gereksinimli, karşılıklı böyle. Böyle bir önermeden, böyle bir tevhid imzasını nasıl okuyorsun ya? Şaşırıyor insan. Demek ki Üstad Bediüzzaman Hazretleri konunun başında bahsettiğimiz algıdaki ülfetten çok uzak kalmış. Sıyrılmış bunlardan. Bakınız diyor ya, kendi hep bakmış. Eşyanın arkasındaki hep o bahsettiğimiz perde arkasındaki kudreti, iradeyi hep okumuş, hep görmüş. Yoksa böyle bir önermenin devamında böyle bir ders çıkarabilmek, bilmiyorum ne kadar düşünsek, idrak etsek, tefekkür etsek zor bir şey. Ama meyve çok güzel şimdi. Meyve çok güzel olmadı mı? Ya bütün unsurlarda hep ne yapmış? Tohum olarak ekmiş diyor Üstad Hazretleri. Havada bulut olarak tohum ekmiş diyor. Bak Allah Allah. Şimdi devamında Üstad Hazretleri şunu söyleyecek muhatabına. Diyecek ki eğer ki sen şayet o tarlaya sahip olmak istersen ya da sen o tohuma sahip olmak istersen, böyle bir iddiaya gireceksen, bu hakikati, bu delili yıkmak isteyeceksen, gel bir soralım bakalım ne çıkacak karşımıza. Buyurun. İşte Hatem-i Tevhid dediğimiz budur. Eğer bir şeye temellük etmeye niyetin varsa meydana çık. Kendini tecrübe et. Bak ne söylüyorlar. Haydi meydana. Meydan açık. Hodri meydan. Ne söyleyecekler? En cüz'i bir fert ancak nevimi yaratan beni yaratabilir diyor. Mesela bir papatya desen ki sen benim mülkümdesin desen diyecek ki diyor papatya ancak benim nevime yani türüme ve kardeşlerime sahip olan bana sahip olabilir. Çünkü diyor biz bütün papatyalar birbirimize benziyoruz. Aramızda bir benzerlik var. Aramızda bir misliyet var. Eğer ki senin beni yapmaya gücün varsa benim bütün kardeşlerimi de, bütün benzerlerimi de yapmak durumundasın. Hani sende o unsurlar var mı? O unsurları bir araya getirip böyle bir sanat ortaya çıkarabilme kudreti var mı? Yok mu? O zaman şimdi başımdan defol git. Sen bana sahiplik iddia edemezsin. Tabiat buna sahip olabilir mi? Sebepler buna sahip olabilir mi bir bütün? Allah aşkına her defasında mı tesadüf olur? Ya olmuş işte. O kanun işte. Ya kanunsa kanunu kim koydu? Bir yerde bir kanun varsa o kanun koyucusu vardır.
Kanunu kim koydu? Bir insanı dışarıda inanmaktan alıkoyan doneler tam bu bahsettiğim doneler. Ama kaçışı yok, kaçışı yok. Ancak kendini kandırıyor insan. Ancak kendini kandırıyor. Kendini kandırıyor ve daha da kötüsü Allah'a karşı farkında ya da değil büyük düşmanlığa giriyor. Büyük düşmanlığa giriyor. Neye zar attığını bilmiyor yani. Ya şimdi çok enteresan yani insanların gerçekten bakış açıları o kadar çok sakat, o kadar çok sıkıntılı noktalara gidiyor ki insaf nazarıyla bakmak bir bütün kaybolmuş gibi bir şey yani. Diyor ki yani ben bu kainatta Allah'ın varlığı ya da yokluğuyla ilgili bir meseleyi çok gündemime almak istemiyorum diyor. Allah Allah. Ya iyi de arkadaş senin muhatap olduğun her şeyin sahibi Allah. Nasıl muhatap olmayacaksın? Tohumlar Allah'ın nasıl muhatap olmayacaksın? Ancak ve ancak kör cahillik ile bunları söyleyebilir insanlar. Az buçuk bakmayı bilen, görmeyi bilen bir insan sorgulayabilir. Bu sorgulama bir süreç de alabilir. Bunu da kabul edilir. Herhangi bir kural silsilesi içerisinde olmak istemediğinden nefis diyor ki ben baştan onu kabul etmeyeyim. Haram, helal bunlara da muhatap olmayayım diyor. Ama güneşe gözünü kapamakla güneş sönmez. Ancak kendine zulmet edersin, karanlık edersin. Ne yazık ki o arkadaşlarımız böylesi hakikatlere gözlerini yumarak kendilerine karanlık ediyorlar. Kendilerini zulmette bırakıyorlar. Halbuki hakikat asla ve asla kendini gizlemez. Apaçık ortada hakikatler. Sadece şu var, bu hakikat ile karşı karşıya kaldıktan sonra merdane o hakikate karşı duruş gösterebilmek, boynunu bükebilmek ve o hakikat için artık hayatını tanzim edebilmek, o hakikate göre artık hayatını düzenleyebilmek. Delikanlılık bu. Aynı sahabe efendilerimiz gibi. Sahabe efendilerimiz ne yapıyor? Hakikat ile karşı karşıya kalıyorlar. İşte müşrik değil de sahabe yapan mesele tam bu mesele. Hakikat ile tanıştıkları andan itibaren boyunlarını o hakikate karşı eğiyorlar ve ondan sonraki hayatlarını artık o hakikatin çizgisinde, o hakikatin güdümünde götürüyorlar. Delikanlıca duruş bu. Bizim örnek almamız gereken tam nokta burası yani. Ya Allah'ın kudreti, Allah'ın ilmi, ihatası bu kadar genişken ya ben ona buna şuna buna ne eyvallah çekeyim ya. Ne perestiş edeyim. Niye tapınıyor gibi onlarla bu şekilde bir ilişkiye gireyim. Bu Allah'ın gücüne gitmez mi? Allah'ı darıltmaz mı? Sahabe efendilerimiz böyle mi yapmış? Hazreti Ömer öyle mi yapmış? Hazreti Ömer gibi bir zat. Çok enteresan. Arayış içerisinde. Bakmayın yani çok uzun süre arayış içerisindeler. Hazreti Hamza Efendimiz çocukluğundan beri içinde bir boşluk olduğunu ifade etmiş. Ve ne zaman hakikat ile karşılaşınca o hakikatlere boyunlarını eğmişler. Biri Hazreti Hamza, biri Hazreti Ömer olmuş. Daha niceleri var onların içerisinde. Mesele aslında hakikate gözünü kapamadan, kulağını tıkamadan hakikatin karşısında gerekeni yapabilmek. Mesele bu. Biz de bu hakikatleri anlıyoruz ya, gerekeni yapmamız lazım. Geri adım durmamak lazım. Ya Rabbi gereği neyse ona göre adım attır diye yalvarmamız lazım. Kalbimizi, hissiyatımızı başka şeylere feda etmeden Allah'a sunmamız lazım. Çünkü Allah'ı tanıyoruz ya. Şimdi bir kişi bir eş adayını tanıyınca, kalbi de ısınınca ne yapıyor? Kalpte diyor başka birine yer olmaz bundan sonra. Bu hisler de başkasına açıklanmaz diyor. Bu sadakatin göstergesi değil mi? Göstergesi. Allah'a sadakat nasıl olacak? Allah'a sevginin göstergesi nasıl olacak? Aynı şekilde tanıdıkça, Allah'ı biraz daha anlamaya başladıkça ya Rab bu hisler, bu kalp, bu beden artık olmaz başka yerlerde kullanılamaz. Bunların kullanım alanı senin yolun olması gerekir demek. İşte bahsettiğim hakikatin karşısında delikanlıca durmanın ifadesi olur. Dünya çok çabuk aldatıyor. Günlük hadiseler çok çabuk bizi kendine çekiyor. Bunlardan sıyrılmanın yolu Allah'a hizmet etmenin yollarını muhakkak aramamız lazım. Yani hissiyat çok çabuk değiştiğinden bu hissiyatlar yakalandığı anda bir yere bağlamak lazım. Bağlanmayınca günlük o deveran içerisinde hadiseler, yaşanan şeyler kalp çabuk dönüştüğünden dolayı çok çabuk elimizden kaçıp gidebiliyor bunlar. Hissiyat çok çabuk sönüyor. Hele bu geldiğimiz asırda yani. Çok çabuk hisler feda ediliyor dünyaya. Devam ediyor diyor ki şimdi bir en cüziye gitti papatyaya. Onda iddiası tutmadı. Devam ediyor. Buyur. Çünkü efrat arasında misliyet vardır ve arzın her tarafında dağınık bir surette bulunan en küçük bir nevi beni yaratabilen ancak arzı yaratandır söylüyor. Şimdi papatyaya sahiplik ilan edemedi ya. Tekrar yol aldı. Bu sefer ne yaptı? Bir türe dedi ben dayanayım. Bir türe ben sahiplik ilanında bulunayım. Sizler artık benimsiniz diyeyim. Tür ne diyecek ona? O bütün papatyalar. Madem birinin olmadı hepsi benim olsun dedi. Dedi ya bende misliyet var. Hepsine sahip olursan bana sahip olursun. Orada yemedi. Bu sefer bütün türe dedi. Ben sizin sahibiniz olayım. Bu
ifadeleri hatırlıyor musunuz? Tanıdık geliyor mu? 32. sözde geçiyor bu abi. Üstad Bediüzzaman Hazretleri efsane bir yer. Efsane bir yer inşallah. Okursunuz orayı. 32. sözde bunu çok daha geniş ele alıyor. Burada birkaç cümlesini almış Üstad Hazretleri. Ne yaptı bu sefer? Türe gitti. Ben sizin sahibinizim. Peki tür ona ne diyecek? O nevler ona ne diyecek? Diyecekler ki bizi yaratan ancak yeryüzünü yaratan olabilir. Niye? Biz yeryüzüne dağılmışız. Değil mi? Tarla kiminse biz ancak onun olabiliriz. Yeryüzünün toprağına, havasına, suyuna sahip olamayan bana sahip olamaz. Bize sahip olamaz. Çünkü benim varlığım için ben bu saydığım şeylere muhtacım, ihtiyacım var. Havaya ihtiyacım var, suya ihtiyacım var, toprağa ihtiyacım var. Bunları bana sunamayan bana sahip olamaz. Benim sahibim bunları bilerek beni yaratmıştır. Bunlarla birlikte beni yaratmış. Peki daha sonra ne olacak? Devam edelim. Arza bak ne söylüyor? Bak yeryüzüne gitti şimdi. Sema ile aralarında alışverişi bulunduğu için beni halk edebilen ancak mecbu kainatı halk eden zattır diyor. Ya. Çünkü aralarında tesanüt vardır. Nevi de bıraktı, türleri de bıraktı. Neye gitti? Yeryüzüne gitse, ona diyecek olsa artık senin sahibin benim. Yeryüzüne diyecek. Bir dakika dur. Öyle sahibinim demekle sahip olunmaz. Niye? Bana sahip olabilmek için gökyüzüne de sahip olman lazım. Allah Allah. Neden? Bizim onunla aramızda ne var? Tesanüt var diyor. Bir dayanışma içerisindeyiz. Nasıl? Benim suyum ihtiyacım olduğunda o verir. Isı ihtiyacım olduğunda oradan alırım. Hava ihtiyacım oradan. Bütün üstümdeki bitkiyi, meyveyi, sebzeyi pişiren orada. Sen ilk önce git oraya sahip ol. Sonra gel bana sahiplik ilan et. Oraya sahip olamayan bana da sahiplik iddia edemez diyor. Netice olarak en küçük bir mahlukata yani papatya dedik değil mi? Papatyaya sahip olabilmek için kainata sahip olması gerekiyor. Kim kainatın sahibi ise gece kör karanlık içerisinde, kara bir toprak üzerinde, kara karıncanın midesini de ancak o doldurabilir, o doyurabilir. Çünkü onun da sahibi odur. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahirut davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğin de gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.